Arkadaşlar merhaba. Videomuzun başlığında da yazdığımız gibi Game of Thrones yani taht oyunlarındaki hanedanlar günümüz ya da geçmişteki devlet ve veya milletlerini, hatta bazılarında ideoloji ve fikirleri anlatmaktadır. Başlangıçta size biraz garip geldiğini anlayabiliyorum. Ama eminim ki anlatacaklarımdan sonra bu iddianın gerçek olduğuna siz de ikna olacaksınız. Peki öyleyse daha fazla bekletmeden hemen başlayalım. Biliyorsunuz ki dizi tüm dünyada büyük bir sansasyon yarattı. Neredeyse tüm ülkelerde en çok izlenen dizi olmasının yanı sıra bazı eleştirmen ya da platformlar tarafından gelmiş geçmiş en iyi dizi olarak lanse edildi. Hatta pek çok da ödül aldı. Peki neydi bu diziyi bu kadar efsane yapan? Eminim internette, hatta şu an video izlediğiniz YouTube'da bile sayısız yorum, açıklama ve benzeri bilgi vardır dizi hakkında. Hayır, ben uyarlama yapılan kitap ya da yazarın başarısından, senaryodan ya da oyuncu kalitesinden, harcanan paranın büyüklüğü, görsel efektleri gibi detaylardan bahsetmeyeceğim. Doğrudan ilgilendiğim konu olan anlaşılan ilk boyut yerine perde arkasında, daha doğrusu bilinç altına verilmek istenen mesaj kısmıyla ilgileneceğim. En baştan söyleyeyim ki bu video bir komplo teorisi değildir ve anlatacaklarımla beraber tamamen gerçek olgularla desteklendiklerini siz de iyice anlayacaksınız. Ayrıca bolca spoiler bulunmaktadır. Yani bu diziyi hiç izlemediyseniz ya da kitaplarından bir haberseniz korkarım ki birçok ayrıntıyı önceden öğrenmiş olacaksınız. Kısaca dizi geçmişten örneklerle dolu olduğu gibi günümüze ışık tutuyor ve gelecekte olacaklarla ilgili de ipuçları veriyor. Diziyi izleyenler ya da uyarlama yapılan kitap serisini okuyanlar iyi bilecektir ki dizi Baratheon hanedanının yönetimindeki diyarda başlıyor. Bu sebeple önce hanedanları tanımakta fayda var. Elbette diyarda söz sahibi büyük hanedanları detaylı anlatacağım ve onlara bağlı küçük hanedanları da yanında bonus olarak veriyor olacağım. O zaman haydi hanedanları tanıyalım. Baratheon. Arması geyik ve sloganı "Öfke bizimdir." Dizide bir süre diyara hükmeden hanedan olarak lanse ediliyor. Elbette süresi dolunca ve tabii ki Kral Robert ölünce zayıf düşüyor ve diyarın yönetimini kaybediyor. Benim tespitime göre Baratheon hanedanı direkt olarak ABD'yi, yani Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil ediyor. Nedeni birazdan. Dizide Baratheonların yükselişiyle ilgili çok fazla bilgi yok. Tıpkı ABD'nin de 1. Dünya Savaşı öncesinde nasıl bir anda kuvvetlendiğini ve tabii ki 1. Dünya Savaşı'na sonradan dahil olarak savaşın gidişatını değiştirdiğinde olduğu gibi. Ancak Targaryen hanedanından iktidara alış sürecine biraz da olsa değiniyor. Büyük Savaş'ta Targaryen'ın devrilmesi için hangi hanedanların bir araya geldiklerini, savaşta yaşanan başlıca olayları ve konunun ilerleyen aşamalarında olacaklara dair bir takım ipuçlarını öğreniyoruz. Mesela Kral Robert'ın Targaryen çocuklarını ortadan kaldırmak istemesi gibi. Birkaç bölüm sonrasında Robert'ın ölümüyle beraber bu hanedanın yönetimi başka bir hanedan olan Lannister'ların eline geçmekle beraber hanedan içerisinde karışıklıklar oluşuyor. Görece iktidardan düşüyor ve sonrasında da diyarın yönetimi tamamı Lannister'ların eline geçmiş oluyor. Bu olay serisinden çıkardığım nokta, tıpkı bugün ABD'nin etkisini günden güne kaybetmeye başlaması, ülke içi karışıklıklar, birçok komplo teorisyeninin değindiği gibi gücün el değiştirmesi ve bu değişim sürecindeki sancılı olaylar ve sonunda gücün Çin'in eline geçecek olması gibi. Buna batıdan doğuya gücün kayması ve yeni denge oluşumla diyebilirsiniz. Şimdi olayın komplo teorilerine doğru kaydığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, çünkü devam ediyorum. Baratheonların gücü müttefikleriyle beraber öyle muazzam boyuttaki, parası kullanılan para diri diyarda, hatta diğer diyarlarda oldukça geçerli bir değil ve askeri gücü sebebiyle mutlak hakim. Onun hükmettiği yıllarda diyara tam bir barış hakim. Evet, bu yanıyla günümüzden biraz farklı. Çünkü ABD hep savaş çıkaran ve barışı bozan konumda olabilir. Ama dünyanın hangi kısmına göre? Aslına bakarsanız ABD Batı için, yani dizideki diyar için oldukça büyük bir barış koruyucu. Avrupa'daki asker sayısı, ürettiği askeri teknolojiler ve sıklıkla doğuya saldırması ve sindirmesi sebebiyle Batı'yı koruduğu kesin. Yani aslında dizideki konuyla birebir aynı değil mi? Peki müttefikleri kimler bu hanedanın? Ona bağlı hanedanlar kimler? Hızlıca değinecek olursam eğer aklınıza daha çok yatacağından eminim. Mesela en büyük ortağı Lannister'lar. Dizide Kral Robert Lannister kızıyla evli. Lannister'lar kimi temsil ediyor derseniz kesinlikle İngilizleri.
Armalarındaki aslan bile bir parça açıklıyor. Ancak dizideki Lannister'ların diplomasi yetenekleri ve onu kullanırken güç kullanmaları, arka taraftan iş çevirmeleri, hep en güçlü olma arzuları bile başlı başına onları İngilizlerle özdeşleştirmek için yeter artar bile. Elbette İngiliz tipi sarışınlık ya da herkese üstten bakan İngiliz küstahlığını da buna ekleyebiliriz. Ama detaylara sonra geleceğim için burada bırakıyorum. Diğer önemli bir ortak Stark hanedanı. Simgelerinin kurt oluşu aslında yeter artar bile ama yine de söyleyeyim. Türkler. Hem diyarın en eskileri oluşu, hem asker olup savaşkan olmaları, hem kitapta hem de dizide Türklere has birçok özelliği barındırmaları zaten her şeyi açıklıyor. Tyrell hanedanına gelecek olursak, çiçeklere düşkünlükleri, zarafet gösterişleri ve ağdalı konuşmaya çalışmalarıyla tipik Fransızlar değil mi? Zaten başta sorunsuz bağlı oldukları krallığın başına Lannister'lar geçince yaptıkları ortada. Yani standart bir İngiliz-Fransız çekişmesi. Martell'ler de bir nevi bağlılık gösteren hanedan gibi dursalar da hem topraklarının özellikleri, hem giyim kuşam türleri, hem de kas seçimleri sebebiyle ısrarla yansıtılmak istenen tipleme bakımından Hintleri yansıtıyor. En büyük düşman Targaryenlardan bahsetmiyorum çünkü onlara özel bir yer ayıracağımdan emin olabilirsiniz. Öyleyse kısaca değindiğim büyük hanedanları detaylandırmaya devam edelim. Starklar. Diyarın en eski insanları. Stark hanedanının simgesi kurt ve sloganı hemen herkesin diline yapışmış olan Winter is coming. Yani kış geliyor. Onur ve cesarete çok önem veriyorlar. Savaşçılar, hatta dizinin en iyi savaşçıları bile diyebiliriz. İnanılmaz azimliler. İlk Stark'lardan tutun da dizinin son zamanına kadar kalanlar dahil kaç kere kırıldılar, kaç kere yenildiler belli değil. Hatta bir sezon neredeyse tüm aile yok edildi ama yine de yılmadılar. Adeta anka kuşu misali küllerinden doğdular ve tekrardan tüm diyarın sahibi oldular. Kürklü kıyafetler giymeyi, sürekli silahlı olmayı çok seviyorlar. Kendi çıkarlarından daha çok ortak oldukları hanedanların çıkarlarını düşünüyor ve asla ihanet etmiyorlar. Dizide gördüğümüz ve hanedan lideri olarak bildiğimiz Eddard Stark'ın tavır ve davranışları, söze ve onura bağlılığı da ortada. Daha fazla açabilirim ama bence Stark hanedanını kimleri temsil ettiği apaçık ortada. Elbette Türkler. Tüm bu açıklamalarımdan sonra hala kafasında soru işareti olanlar için biraz daha örnek vereyim isterseniz. Mesela dizide en kuzey inşa edilmiş ve tamamen buzdan olan duvar yani suru size örnek verebilirim. Nasıl? Kur'an'da Kehf suresinde Zulkarneyn peygamberin onları durdurmak için inşa ettiği bir set anlatılır ki Zulkarneyn peygamberin özellikleri hatta kendisi Oğuzkan ile özdeşleştirilir. Ergenekon destanı iki şahsiyetin de taktıkları iki boynuzlu başlıklar, bu önemli şahsiyetlerin güç, kuvvet olarak anlatılan özellikleri gibi nicesi de bunu desteklemektedir zaten. Stark'lara dönecek olursak, krallık yapmış ve görkemli ilk Stark'lardan ziyade dizi Stark'ların yerine göre güçlü ama Baratheonlara diz çökmüş bir hanedan olarak orta kuvvete sahip bir hanedan olduğunu anlatarak başlıyor. Dönem dönem eski tarihlerinden anlatılarla medeniyet düzeylerini ve derinliklerini gösterirken diyara hükmetmiyor olsa da ona bağlı hanedanları ve onların durumlarını açıklıyor. Kimler bu hanedanlar diyecek olursanız en önemlileri elbette Kars Starklar. Tıpkı Starklar gibiler, hatta birebir aynılar. Bu küçük hanedan için benim aklımda ilk olarak Azeri Türkleri fikri belirse de dizinin ilerleyen bölümlerinde bir ara ihanetleri söz konusu oluyor. Gerçi bu durumu uzunca süre muhafaza etmiyorlar ve tekrar Starklar tarafına katılıyorlar ama yine de biraz midemi bulandırdı. Aklıma gelen diğer millet ise Kürtler. Gerçek hayatı göz önüne aldığımızda ve tarihi de biraz incelediğimizde son dönem Türkiye'sine kadar Türkler ve Kürtler hep omuz omuza. Selçuklu ile başlayan birliktelik Türkiye'nin kuruluşuna kadar sımsıkı devam etmiş. Sonrası elbette malum. Araya nifak sokan bir takım ülkeler sebebiyle kırgınlıklar, hatta dönem dönem düşmanlıklar baş göstermiş. İşin garip tarafı dizide bu fitneyi sokan Lannister'larken gerçekte de İngilizlerin olması sizce tesadüf mü? Stark'lara bağlı hanedanlara devam edecek olursak, sıradaki küçük hanedan Tully. Armaları gümüş alabalık. Sloganları aile, görev, onur. Tully'ler dizide Stark'lara kız vermeleriyle meşhur bir hanedan gibi gösteriliyorlar. Simgeleri gümüş alabalık ama denizcilikleriyle ilgili bir detay da yok. Ya da en azından uzmanlıkları o değil. Stark'ların lideri Eddard'ın karısı Tully hanedanının yaşlı liderinin kızı Catelyn. Nasıl biraz canlanmaya başladı mı gözünüzde? Canlanmadıysa hemen söyleyelim. Kesinlikle eski Kırım hanedanlığı. Tarihi hatırlayın.
Osmanlı döneminde Kırım'dan çok önemli bir şahsiyet gelin olarak alınmıştı. Hatta Osmanlı'nın en kudretli padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi Kırım Hanı'nın kızı ve aynı kız Muhteşem Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi. Zaten Tari Hanedanı sonraları diziyle bir şekilde veda ediyor. Yani ömürleri Stark'ın ciddi güç kaybettiği dönemde bitiyor. Peki gerçek hayatta Kırım'a ne olmuştu? Araştırın bakalım. Sıradaki küçük hanedan, belirli bir yere kadar Stark'lara bağlı kalan ama birdenbire ihanet ederek Stark'ları adeta sırtından bıçaklayan bir hanedan. Hatta bu hanedanın Stark'lara verdiği zararı diğerde kimse veremedi. Evet, Boltonlardan bahsediyorum. Simgeleri derisi yüzülmüş adam ve sloganları bıçaklarımız keskindir. Evet canım, gerçekten de biliyoruz. Aklınıza ilk gelen Ermenilerse, ki benim de öyle gelmişti, yanılıyorsunuz. Neden mi? Hem kitap hem de dizide lanet bir hanedan olarak anlatıldığını biliyoruz. Ama aynı zamanda ihanet ve arkadan bıçaklama deyimleriyle gerçek hayatta kimleri kastettiklerini de anladığınızı düşünüyorum. Yanılmadınız. Benim de tahmin ettiğim üzere Araplardan bahsediyorlar. Diziyi veya kitapları hatırlayın. Boltonlar Stark'lara sıkıca bağlı, onların savaş gücünün bir parçası. Stark'ları koruyucuları ve veli nimetleri olarak gören bir hanedan. Stark'lar da bu bağlılıklarından ötürü onlara oldukça güveniyorlar elbette. Ama Lannister'ların fitne gücüyle her şey değişiyor. Önce Kızıl Düğün'de Stark'ların toy lideri ve karısını ve onlarla beraber Amne Stark'ın öldürülmesini sağlıyorlar. Sonra Lannister'larla beraber olup Stark'ların evini ele geçiriyorlar. Yapmadıkları kötülük kalmıyor. Peki gerçek hayatta tarih bize ne diyor? Pek de uzak olmayan bilgileri hemen inceleyelim. Araplar ne yapmıştı? Yüzlerce yıl hakimiyeti altında kaldıkları Osmanlı'yı en zor zamanda sırtından vurmuş ve İngilizlerle beraber hareket etmişti. Elbette günümüzde Türkiye ve Türkler aleyhinde yaptıkları da gün gibi ortada. Ellerinden gelse işgal için bize saldıracak kadar kin dolular. Tıpkı dizide Boltonların bakış açısı olan Starklar yüzünden özgür değildik düşüncesi gibi. Osmanlı'ya olan kinlerinden ötürü Türk kelimesini bile duymak istemiyorlar. Bence dizinin Boltonlar ile Arapları anlatması çok açık ortada. İngiliz hegemonyası altında oluşları da fazladan kanıt zaten. Dizide Eddard'ın Robert'a yardımcılığa gitmesiyle tarihleri bir anda kötüye dönüyor Stark'ların. Sonra bir anda kendilerini diyarın sahibi olma savaşında buluyorlar ve ardından gelen bir yıkıma uğruyorlar. Konu ilerledikçe Stark'ların başına geçen yine bol kürklü ve savaşçı Jon Snow liderliğe el alınca yeniden güçlendiklerini görüyoruz. Tabii bu güçlenmelerin daha güçlü bir hanedan olan Targaryen hanedanı ve kraliçesi Daenerys ile birleşmelerine bağlılar ki aslında tam da günümüze bir gönderme yapılıyor burada. Gönderme bunun neresine derseniz eğer, Türkiye'nin batıdan uzaklaşmaya başladıkça güçlenmeye başladığını, savunma sanayi ve başta bölgesel konular sonrasında ise küresel konularda daha ön plana çıkmaya başladığını siyaset uzmanı olmasanız bile görebilirsiniz diye size cevap veririm. Targaryen gerçekten hangi ülke diyecek olursanız, ABD'nin süper güçlüğü kime devretmeye başladığını araştırarak öğrenebilirsiniz. Ama merak etmeyin, ben onu da anlatacağım. Lannister'lar. Sözü hiç uzatmayacağım çünkü geçtiğimiz bölümlerde zaten söyledim. Evet, Lannister'lar bariz İngilizleri temsil ediyor. Bazen fitne güçleri, bazen daha yumuşak bir tabirle, diplomasi yetenekleriyle dizide ne ihanetlere sebep olduklarını biliyoruz. Yine dizide asıl krallık olan Baratheonları aslında arka planda nasıl yönettiklerini, Robert'ı öldürmeleri ve sonrasında o süper gücün koltuğuna bir baş olarak nasıl oturduklarını hayretle izledik ya da kitap serisinden okuduk. Bugünlerde neredeyse tüm komplo teorisyenleri tarafından işlenen Rockefeller-Rothschild savaşı, bu savaşın etkileriyle ABD'de yaşanan iç karışıklıklar, dünya ekonomisinde likidin nasıl hızla yer değiştirdiği, doların yerine konulmaya çalışılan kripto para gibi yeni çeşit metalar, AB hegemonyasından çıkan İngiltere'nin artık tek başına davranmak istemesi ve ABD arka bahçesi sayılan, içinde Türkiye gibi birçok ülkeyle bir anda yakınlaşma çabaları ve daha nicesi aslında bu tezleri oldukça büyük oranda destekliyor. Tamam, bu kadar teori yeter diyorsanız dizinin en kötü hanedanına geri dönüyorum. Lannister'ların simgesi aslan ve tıpkı Birleşik Krallık Kraliyet armasında sol tarafta olan aslan gibi ayakta ve kükrerken çizilmiş. Sloganları "Beni kükrerken duyun." Dizide sapsarı bir ırk olarak tarif ediliyorlar ve hatta Lannister sarısı diye dalga konusu bile oldukları oluyor.
Her ne kadar onlar bu sarılığı altın olarak söyleseler de net bir ayrıcalık tanınmış onlara. Hanedanın başındaki Baba Lannister tam bir diplomasi dehası olarak gösterilmiş. Elbette bir süre sonra trajik bir şekilde ölüyor ve yerine yine bir tesadüf Cersei geçiyor. Yine İngilizlerle benzeşen yanlarından biri, hanedanın başına geçmekten vazgeçen bir karakter var, Jaime Lannister. Hatırlayın bakalım hangi kral geçmek istemiyordu. Elbette gerçek hayattaki sıralamadan biraz farklı ama zaten kraliçe seçilmesi bile benzerlik için yeterli değil mi? Tamam, dizide Cersei'nin tahta çıkış prosesi oldukça çetrefilli. Ama zaten yazardan da, senaristlerden de gerçek hayata aynen kopyala yapıştır yapmalarını beklemek ne kadar doğru. Yine Lannister'ları İngilizlerle bir tutmamın nedenlerinden biri, bu hanedanın kullandığı renk skalaları, askerlerine, sancaklarına, hatta hanedanlarını yansıtan hemen her şeyde İngilizlerin arma ya da bayraklarındaki renklerin ya da biçimlerin kullanılması. Paraya düşkünlükleri bir parça Yahudileri andırsa da aslında günümüz İngiltere'sinin sermayesinin de kimlerin elinde olduğunu geride kalan bölümde Rothschild olayında anlatmıştım. Biraz araştırmayla sizler de eminim bulabilirsiniz. Tyrell'ler. Videonun başında değinmiş olsam da dizinin sonlarına kadar ayakta kalan bir hanedan Tyrell. Bu sebeple anlatmasak olmazdı. Simgeleri, altın gül ve sloganları güçleniyoruz. Kılık kıyafetlerinden Lannister'larla çekişmelerine kadar apaçık bir Fransız teması. Hanedanın genç şövalyesi Loras Tyrell bile başlı başına yeter bu hanedanın Fransızları temsil ettiğini ispat için. Şövalye dediğin kirli paslı, en azından biraz kaba olur canım. Ne öyle sosyete çapkını havalar falan, bir de R'leri söylemeden ağdalı bir Fransızca konuş da tam olsun. Süsü püsü çok seviyorlar. Sahte bir kabadayılıkları olsa da aslında çok çıt kırıldımlar. Aynı zamanda çok sinsiler. Hatta bu sinsiliklerini biz zayıfız, gücümüz yok edebiyatları arkasına saklanarak yapıyorlar ki bildiğimiz Fransa işte. Zamanında Osmanlı'dan yalvar yakar yardım dileyip Avrupa'da tutunmadılar mı? Sonra azıcık güçlenince ilk Osmanlı'ya saldırmadılar mı? Aha işte dizinin aynısı. Dizide de kim güçlüyse ona yanaşıp hep arka planda türlü dalavereler, oyunlar çevirdiler. Joffrey'i bile zehirledi namertler. Şaka şaka, şu dizide ilk kim ölmedi derseniz her 10 kişiden 11'i Joffrey derdi zaten. Olsun. Ama ve lakin bu durum bile Tyrell'lerin kaypaklığını gizlemez. Lannister'lar kötüydü mötüydü ama en azından çatır çatır düşmanlıklarını gösteriyorlardı. Savaşta her şey mübahtır kabilinden yaptı adamlar her ne yaptıysa. Bitirmeden kimler bu Tyrell'lere bağlıymış bir de onlara bakalım. Tarly var mesela. Sam kardeşimiz olmasa kimdirler, nedirler çözmek mümkün değildi. Her ne kadar babası ve kardeşini sonlara doğru ejderha kebabı olurken görsek de pek de ahım şahım bir yanları yoktur. Simgeleri Kızıl Okçu, sloganları savaşta ilk. Bak burası doğru çünkü Targaryen hatununun ilk temizlediği Batılılardandır bu Tarly babası. Az önce dediğim gibi ejderha kebabı nasıl olur ilk gösterenlerdendir kendisi. Yani kim bunlar bırak diziyi anlatmayı diyorsanız eğer açıklıyorum İspanyollar. Geçerken bu minik kabileyi Sem'e değinelim. Kuşkusuz diziye dahil olduğunda ne alaka dedirtti ama sonra Akgezen mi öldürmedi, hatun mu götürmedi, üstad mı olmadı, vay ki ne vay. Tamam spoiler'ı durduruyorum. Tyrell hükmünde olan sonraki beylik ise Florentler. Her ne kadar Tyrell'leri hiç sevmeseler, hatta çekişme içinde olsalar da hüküm olarak bağlı gözüküyorlar ya da gözüküyorlardı. Çünkü Renly kral olma iddiasındayken Tyrell'le beraber onun peşine takılmışlarken Renly Baratheon ölünce Tyrell Lannister'lara kaçarken Florentler Stannis'le beraber oldular. Tamam bunda Stannis'in eşinin Florent olması da önemli ama bir ayrılık olduğu da gerçek. Simgeleri çiçek çemberi içindeki tilki başı ve Portekizler olduğu varsayımındayım. Buraya kadar az çok anlattık ve bu kaypak Fransızları, pardon Tyrell'leri geçiyorum. Sıradaki Targaryenlar. Geldik Zurna'nın Zord dediği yere. Bu adamlar tam anlamıyla efsane. Bu hanedan anlatmakla bitmez ama yine de dilimiz döndüğünce anlatacağız. Bakalım ne kadar beğeneceksiniz. Önce simgelerini ve sloganlarını öğrenelim. Simgeleri tabii ki 3 başlı ejderha ve sloganları ateş ve kan. Targaryen tarihi dizide 2 kez anlatılıyor.
İlki Baratheon öncesi dönem ve tabii ki ikincisi Dany'mizin ön planda olduğu 2. Targaryen dönemi. Şimdi bu hanedanla ilgili olarak teorim. Onları bir değil iki ırkla ya da devletle birleştirmek. Nasıl yani demeyin, dinleyince anlayacaksınız eminim. İlk devlet Sovyetler. Bir devler ve dünyaya kısa sürede olsa hükmettiler. Tıpkı dizideki gibi bir zaman sonra silindiler ya da silindi gibi gözüktüler. Onların ejderhası komünizmdi ve o güçle başarılı oldular ama sonra dizide ejderhalar küçüldü ve yok oldu. Yani komünizm ayakta tutan felsefe unutuldu ve Sovyetler çöktü. Dizide Baratheonlar yanlarına aldıkları hanedanlarla bitirdiler Targaryen işini. Gerçekte de ABD kapitalizmi müttefiklerine yayarak zenginleşti ve galip geldi. Buraya kadar tamamsa 2. Targaryen dönemi bakalım. Bu dönemde anlatılan ise bariz Çin. Eski Targaryen'in yani Sovyetlerin devamı gibi gözükse de tamamen Batı'nın taktikleriyle büyüyüp güçlenen bir devlet. Komünist bir devlet gibi gözükse de bir Kuzey Kore katılımda değil. Yani aslında kapital birikimi için tercih ettiği sistem neredeyse tamamen kapitalizm. Yani onları taklit etti ve büyüdü. Diziye dönelim. Targaryen kızı batılı gibi büyümüş, onlar gibi fikir yürütüyor. Ancak elbette kökenini unutmuyor. Zaten dizinin sonunda genetik olan deliliğiyle de her şeyi yok ediyor. Çin'e dönelim. Moğol gücünden açık açık faydalandığı kesin. Yani Dany ne yaptı? Khal Drogo kimleri temsil ediyor? Tabii ki Moğolları. Güçlenene kadar itaat etti ve sonra onları hakimiyetine altına aldı ve her şey gayet açık değil mi? Diyeceksiniz ki ne yani? Çin ABD'yi yenecek mi? Ya da Baratheon ABD diyorsun ama Baratheon çoktan yıkıldı be kardeş. Targaryen gelmeden işi bitti ama yanılıyorsunuz çünkü Baratheon tamamen yıkılmadı. Lannister'ların yani İngilizlerin hakimiyetini geçti. Peki günümüzde Trump-Biden çekişmesi İngilizlerin ABD'yi ele geçirme çabası olabilir mi? Sermaye savaşını düşünün, Rockefeller, Rothschild savaşı gibi. Pekala olabilir. Aslında dizinin sonunda savaş Targaryen'la Lannister arasında değildi. Bir anlamda Doğu ile Batı'nın savaşı gibiydi ve Doğu kazandı. Er ya da geç Batı'nın hakimiyetini kaybedeceği çok açık değildi. Çeşitli birlikler kurmaları, savaş çığırtkanlıkları yapmaları, hatta bu video hazırlanırken Çin'i vurma hazırlığında olmaları sizce tesadüf mü? Yoksa bu gerçeği fark etmeleri mi? Şu anda herkes, hatta Türkiye bile yanında yer alacağı bir ittifak arayışında ve siyaset hiç olmadığı kadar kafa karıştırıcı halde. Dünya gündemi pandemiyle uyutuluyor çünkü arka planda bir savaş hazırlığı yapılıyor. Tüm bunları düşündüğünüzde siz de karar verirsiniz. Diğer hanedanlar. Greyjoy'lar. Anlatmaya bile gerek yok da yine de bahsedelim. Simgeleri sarı renkli deniz canavarı, sloganları biz ekmeyiz. Bunlar apaçık Vikingler ya da Danimarka, İsveç birleşimi diyelim. Dizide başta Targaryen, sonra zorla Baratheon Stark ittifakına bağlıydılar. Sonra ihanet edip Lannister'larla birleştiler ve öyle kaldılar. Denizlere olan tutkularıyla, gemilerinin biçimi, hatta kas seçiminde yapılan tercihlerle de aslında ayan beyan ortadalar. Arryn. Simgeleri Hilal ve Şahin. Sloganları onur kadar yüksek. En başta Baratheonlara bağlıydılar, sonra kan bağıyla Stark'lara yanaştılar. Stark yanaşması olmasa kafada Kanada diyeceğim hanedandı. Ama içimden bir ses bunların Pakistan olduğunu söylüyor. Hightower. Simgeleri beyaz kule, hatta üzerinde tek bir alev yanıyor. Sloganları biz yolu aydınlatırız. Bunlar net ötesi Yahudiler. Dizide bir ara ufak bir kıyımada uğruyorlar ama çok da detaylı girilmeyen bir hanedan. Frey. Son olarak Frey. En sevmediğim hanedan. Babaları tilki gibi ve ensest olması sebebiyle nefretlik. Simgeleri iki kule. Benim benzettiğim ise Lehler ya da bugünkü Polonya. Niye Lehler diyeceksiniz? Dizide Tully'ye bağlı gözüküyorlar. Tabi ihanetlerine ve Tully düşene kadar gerçekte Lehleri Kırım Hanlığı boyunduruk altına tutuyordu. Tabi Osmanlı gücü sayesinde. Yine kritik bir yerde olmaları sebebiyle sürekli Osmanlı'ya sorun çıkaran, arkadan saldıran bir milletti. Birkaç savaşta Kırım Hanlığı'nın yardımını engellemiş, hatta Viyana kuşatmalarının birinde arkadan saldırıp bozguna sebep olmuştu. Bunlara değinmişken geçemeyeceğim. Osmanlı'nın neden ısrarla Viyana yolundan Avrupa'ya gittiğini, Romanya üzerinden Lehleri silip içeriye doğru gitmediğini de bir türlü anlamış değilim. Neyse, bu videonun konusu değil.